Bası yarası dediğimiz durum uzun süreli basınç altında ya da sürekli sürtünmeyle kaynaklanan ve derinin yani vücudun belli başlı bölgelerinde oluşan yaralanmaların adıdır. Bası ülseri, bası yarası. Özellikle kemik çıkıntılarının olduğu alanda yani sakrum dediğimiz kuyruk sokum bölümü, özellikle yüzüstü şekilde yatanlarda omuz, dirsekler, diz bölgesi, kalça bölgesinde ya da oturma kuyruk sokumu alanında oluşan yaralara biz bası yarası diyoruz. Bunların tedavileri seviyelerine göre, tiplerine göre değişmektedir. Yak 4 tane tipi vardır bası yaralarının. İlk tipinde sadece kızarıklık olan kısmıdır ki bunun tedavisi kolaydır. Krem ve yara bakım malzemeleriyle rahatlıkla tedavi, nemlendirmeyle bile rahatlıkla tedavi edilebilecek durumdur ki bunun en ağır seviyesi olan 4. tipte ise bazen kemiğe kadar inen geniş aradaki bölümlerin tamamen kaybolduğu ülsere lezyonların olduğu durumdur. Tabii tip 1'i medikal bir tedaviyle, kremle tedavi edebilecekken tip 4'ü mutlaka cerrahi tedaviyle tedavi etmemiz gerekmektedir. Bize gelen hastaların daha büyük bir çoğunluğu cerrahi yani tip 3 ve tip 4'ü artık geçmiş kişilerdir. Bunlar bize geldiği zaman önce yaranın bir genel durumunu değerlendiririz. Çünkü bazen yukarıda bir bozuk para kadar görünen bir yer deri altında geniş adalara kadar yayılmış enfeksiyonları içermektedir. Apseler, kötü kokuntu bulunmaktadır. Bu hem hasta için zor bir durumdur hem de hastaya bakan özellikle yatalak hastalardaki onun bakıcısı için çok zor bir durum teşkil etmektedir. Eğer geniş bir yara varsa bu yaranın temizlenip bir an önce sağlıklı bir dokuyla yani kanlı bir dokuyla kapatılması gerekmektedir. Çünkü burada yara olduğu sürece ve sürekli apse ve akıntı olduğu sürece damardan aldığı ya da oral olarak aldığı antibiyotikler de bir işe yaramamaktadır. O yüzden bu bölgenin bir an önce temizlenip iyi kanlanan bir dokuyla ki bunlara biz lokal filepler ya da bazen serbest fileplerle de kapatabilmekteyiz. Bunlarla dokunun bir an önce kapatılması gerekiyor. Tabii bası yarasının oluşmasında etkili faktörler nedir? Özellikle yatalak hastalarda 2 saatte 3 saatte bir mutlaka pozisyonlarını değiştirmeleri gerekiyor. Eğer değiştirmezlerse ya bası yarasının bu evrelenmesi başlamış oluyor. Bir diğeri yoğun bakımda yatan hastalarda oluyor. Özellikle bypass cerrahi sonrasında uzun süre yatalak kaldıysa bir hasta ya da yatakta kaldıysa kuyruk sokumunda, sırt bölgesinde bu dediğim şekilde bası yaralar oluşabilmektedir. Bası yarasının tedavisinde kullanılan bir sürü medikal ürün var. Ama gerçekten hani bunların etkinliği tartışılır. En iyi ve en kesin çözüm bu işlemlerde, bu durumlarda cerrahi tedavi olmaktadır. Çünkü hani düşünün bası yarası olan, sürekli akıntısı, kokusu olan bir yakınınız var ve bunu günlerce belki aylarca pansumanlarını yapıyorsunuz. Ama çok iyi bir ilerleme kaydedemiyorsunuz. O zaman tek tedavi seçeneğimiz kalıyor. Cerrahi olarak alanında uzman kişilerle görüştüğünüz zaman bu işin en kısa sürede en iyi cerrahi tedavisi yapılabilmektedir ve sonra hasta ve hem de hastanın bakıcıları tarafından daha konforlu bir yaşam sürmektedir hasta. Bası yarasının tedavisindense bası yarasını oluşturmamak daha kolaydır. Eğer evde yatalak bir yakınınız varsa ya da yatalak bir hastaya bakıyorsanız mutlaka eğer havalı yatak kullanıyor olsanız bile mutlaka 3 saatte bir hastanın pozisyonunu değiştirmek zorundasınız. Çünkü dediğim gibi 2. saatten sonra artık doku nekrozu hücresel seviyede başlamıştır. Ve bu süreyi geçirmeden bir an önce farklı bir pozisyona almanız gerekiyor hastayı. İkincisi nemlendirici kremlerle bu bölgeleri, bası alacak bölgelerin iyi bir şekilde nemlendirilmesi gerekiyor. Çünkü eğer deri kurursa daha kolay çatlar ve daha çabuk yara oluşması sağlanır. O yüzden iyi bir şekilde bakımının dikkatli yapılması gerekiyor. Ve tekrar diyorum bası yarasından hastayı korumak tedavi etmekten daha kolaydır.